Merhabalar arkadaşlar, yeni bir videoyla beraberiz. Bugün Ölüme Yaklaşma serisinin 3. videosundayız. O seriyi çok beğendiğini söylediniz. O yüzden bir video daha atayım dedim. Bu bölümde Memati'nin ölüme yaklaştığı sahneleri konuşacağız. Şimdi videoya geçmeden önce videoya bir like atıp, hype atıp, yorum atarsanız sevinirim. Direkt videoya geçelim. İlk sahnemiz, bu ilk sahne hep aynı. Çünkü o zamana kadar fazla bir aksiyon olmuyor. Tehlikeye hiç girmiyorlar. 5. bölüm. Burada şunu fark ettim. Memati inanılmaz az ölüm tehlikesi yaşamış. Polat'tan sonra en çok başı derde giren adam normalde Çakır. Memati onun sağ kolu olduğu halde çok az ölüm tehlikesi yaşıyor. İlk sahnemiz 5. bölümden. Duran Emmi ile Çakır'ın ortadan kaldırılmak istendiği çatışma. Daha doğrusu suikast girişimi. Çatışma denmez de. Burada Polat suikast girişimini fark edip engelliyor. Çakır'la Emmi'nin üstüne atlayıp onları kurtarıyor. Polat Çakır'la Emmi'nin üstüne atladığı halde Seyfo dayıyla Memati ayakta ama o ikisine mermi gelmiyor. Çünkü onlar hedef değil. Onlar sıkmıyor yani. O yüzden ölüm riskini ben burada 10 üzeri 2 diyorum. Çakır'a sıkarken Memati'ye gelme ihtimali var. Çok düşük olsa da. O yüzden 10 üzeri 2 dedim. Diğer bir sahnemiz 12. bölüm. Bakın 7 bölüm atladık. Bir kere bölüm tehlikesi yaşamamış. 12. bölümde Çakır'la Memati Polat'ı kurtarmak için, Polat hani boğu var ya, Polat'ı kurtarmak için Şevko'nun tuzağına bilerek gidiyorlar. Tuzak olduğunu bile bile gidiyorlar Şevko'ya. Tam gideceklerken polis çeviriyor, kurtarıyor. Hakkınızda gıyabi teklif var. Karakola kadar bize eşlik edeceksiniz. Gitsen normalde bir çatışma çıkar veya işte tuzak, çapraz ateş belki bir şeyler olur. Bilemiyoruz ne olacağını. O yüzden buraya da 10 üzeri 3 dedim. Çünkü belli değil. Polisler kurtarıyor yine bir şekilde ama ne olacağı belli değil orada. Bilemem kardeş. Meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemem. Yani çatışmadır bu. Ya belki o sıkar belki o sıkmaz. Belki sadece Çakır alır öldürür. O yüzden bilmiyorum. 10 üzeri 3 dedim Memati için burada. Bir sonraki ölüme yaklaşma sahnesi 15. bölümden. Memati Derya ile Polat'ın çıktığını düşünüp, çünkü sürekli buluşuyorlar ya, Çakır'a söylüyor. Çakır da gidiyor basıyor mekanı, kapı falan kırıyor ya. Biliyorsunuz o sahneyi. Ondan sonraki bölümde Memati işte intihar etme rollenmelerine falan giriyor. Ben sana sağladığım, ihanet etmem falan deyip işte kendi kafama sıkamadım. Sen benim kafama sık abi diyor, emir ver. Ya da sen sık diyor direkt. O bölüm. Ya emir ver kafama sıkayım ya da yüzün gülecekse sen kafama sık. Ya burada Çakır sıkmayacak belli. Sadece amacı göz korkutmak. Ama belli olmaz. Çakır bu fevridir. O yüzden buraya da 10 üzeri 2 dedim. Bir sonraki sahnemiz. Burası çok sıkıntılı bir yer. 20. bölüm. Burada ben Memati'ye 10 üzeri 10 diyorum. Niye 10 üzeri 10? Çünkü direkt gidip Çakır'ın üstüne atlıyor ya. Hani vurulmaya göz alıyor orada. Çakır ölmesin ben öleyim diye gidiyor kendini siper ediyor. Omuzundan vuruluyor hoş ama olsun yine o riski alıyor. O kadar çok mermi sıkılıyor, ölme ihtimali çok yüksekti. Şansa hayatta kaldığını düşünüyorum ben. O kadar mermi sıkılıyor. Memati'ye sadece bir tane omuzdan vurmaları çok saçma bence. Yani bence gayet saçma. Özellikle Çakır'ın üstüne doğru taramaları gerekiyorken hiçbir şekilde Çakır'ın üstüne taramıyorlar. Tamamen random sıkıyorlar rastgele bir şekilde. Bir tane kurşun isabet ediyor Memati'ye. Onun üzerine ondan aşağı konulabilir ama o kaos, o uzun namlulu silahlara taranması falan şans hayatta kalıyor bence. Kendini bir de siper ediyor. Korumuyor da kendini. Bir yere pusayım falan da yok. Tam 10 üzeri 10'dur yani bence. Bir sonraki sahnemiz 14 bölüm geçtik. 20. bölümden 34. bölüme geldik. Arada hiçbir şekilde Memati'nin ölüm tehlikesi yaşadığı yer yok. 34. bölümde önce bomboş yürüyor, tamam mı? Dümdüz giderken arkadan adam çıkıyor bir tane. Seyfuda'yı indiriyor. Orası net 10 üzeri 10'dur bak. Sahneyi göstereyim bir size. 10 üzeri 10 burası. Niye? Dönüp hani Seyfuda'yı yok diyelim orada, tamam mı? O denklemde Seyfuda'yı yok. Dönüp sıkmaya çalışsa silah boş. Elindeki silah boş olduğu için dönüp sıkamaz. Net ölürdü yani orada. Adam tak tak boşaltırdı üstüne bütün şarjörü. Seyfuda'yı kurtarıyor. O yüzden 10 üzeri 10'dur burası da. Yine aynı bölümden o sahnenin devamı niteliğinde bomba patlama sahnesi. Buraya herkes de 10 üzeri 9 dedim. Burada da 10 üzeri 9. Yani 10 üzeri 9 o sahne. Ölüm riski. Bomba patlıyor çünkü. Bir sonraki sahnemiz 39. bölüm. Burada Halit'in adamlarından birini alıyor. İşte malları toplarken adam bir paket daha var abi deyip kendi silahını alıyor. Silah çekip vuracakken silahın çekilme sesini duyup adamı vuruyor. Bir torba daha var abi. Ben burada şunu hiç anlamadım. Bu adam beyinsiz mi? Yani o silahı oraya koymaya akıl etmişsin. Silah niye çekili şekilde koymuyorsun? Değil mi yani? Bu tarz durumları düşünmüşsün biri gelip seni yakalayacağını falan. Silah çekili koymak aklına gelmemiş. Çok saçma bence o. Bence en saçma sahnelerden biri dizideki. Onu düşünen adam bunu her türlü düşünür yani. Neyse buraya kaç veriyorum söyleyeyim size. Buraya 10 üzeri 8 diyorum ben. Çünkü adam çok aptalca yani yapıyor onu. O yüzden 10 üzeri 8 dedim buraya. Bir sonraki ölüme yaklaşma sahnesi 46. bölüm. Burada Memati intihar etmeyi düşünüyor. Bence burada bir 10 üzeri 4 vardır ölüm tehlikesi. Çünkü net kafaya koymuş yani. Artık Çakır öldü, ben ne yapacağım bu dünyada? Hayattan bıkmış.
Polat ikna ediyor anca. O da Polat'ın ikna kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu biliyorsunuz yani. Polat dışında başka biri belki ikna bile edemezdi. Derler. O yüzden 10 üzeri 4 dedim buraya. Bir sonraki sahnemiz 53. bölüm. Uzun çatışma sekansı. Burada Memati falan hiç hedef değil. Hedef tamamen Polat'ı indirmek. Dertleri biz değiliz Nevzat. Abiyi kıstırdılar. Ormandan haber bekliyor. Ama şöyle bir şey var. Çok fazla mermi geçiyor etraftan filan. Bayağı çatışma. Pusuya düşmüşsün. Bir de çok dengesiz hareket yaptığı da oluyor. Koşuyor filan böyle dümdüz. Ölürsek ölürüz mantığı. İleriye doğru yürüyelim, öleceksek ölelim. O yüzden 10 üzeri 5 dedim buraya. Çünkü çatışmadır abi bu. Bir sonraki sahnemiz 67. bölüm. Bakın kaç bölüm geçtik. Anca bir ölü tehlikesi yaşamış. 53'ten 67'ye. Yahya burada operasyon çekiyor Polatgil'e. Eve filan sıkıyor tak tak tak. Abi. Memati'nin ölmesi ki daha az. Çünkü Memati direkt yere yatıyor. Üstüne bir de en arkada duruyor sürekli. Yani en güvenli hep Memati duruyor. O sahne çatışmayı komple izleyin. Orada hep en güvenli duran Memati. O yüzden ben buraya 10 üzeri 6 diyorum. Çünkü yine çok fazla mermi geçiyor. Aşırı fazla mermi geçiyor. 53'ten daha çok mermisi atılmıştır belki. Yani 53 bütün bölümün boyunca sürüyor ama orada full araba arkasında bir yerlerde filan. Burada adam akıllı kapalı yer de yok. Bir de aşırı fazla mermi atılıyor. Orada o kadar çok mermi atılmıyor. Tek tek bölüşüyordur mermiler yani. Farklı insanlara hedef alıyorlardır. Burada yok. Direkt sadece 3'üne hedef. Ana hedef. Diğer hedefleri sıkılsa da 3'ü ana hedef. O yüzden 10 üzeri 6 dedim buraya. Bir sonraki sahnemiz yine aynı bölümden. Burada diziyi ilk defa izleyen biri Memati ölüyor mu? Memati öldü mü artık diye düşünüyor. Memati Polat'ı iplemeyip burada çatışmanın devamında ayrılıyor Polat'tan. Arabayı alıp gidiyor Nesli'ni öldürmeye kafaya koyuyor. Tam eve giriyor. Kapıyı açacakken adamın biri arkasına silah dayıyor. Yakalıyor bunu. Üçte kafana sıkarım. Orada normalde diziyi ilk defa izleyen biri olsan, pusuyu falan bilmiyorsan, ulan Memati ölecek mi bu bölüm dersin yani. Tam öyle bir sahne. Zaten ölmekten beter yapıyorlar. Adamın ağzı burnunu kırıyorlar. Çöpe möpe atıyorlar sonra. O yüzden burası da 10 üzeri 10'dur bence. Çünkü aşırı kan kaybı. Komada yatıyor zaten adam. Yani şöyle burada öyle bir dayak yiyor ki. Bir dahaki ölüme yaklaşma sahnesi 91. bölümde. O kadar bölüm boş yani arada bak. Öyle böyle dayak yemek değil yani bu. Bir sonraki sahnemiz 91. bölümden. Burada Memati Abdüley'in ajan olduğunu öğreniyor. Sonra Nizamettin'in polis kılıklı adamlarına gidiyor tek başına dalıyor. Adamlar 4 kişi. Bir tane mermi bile tutturamıyorlar Memati'ye. Tam bir pusu sahnesi bu yani. Memati böyle kalkmış gidiyor. Tak tak sıkıyor herkese. Yani o kadar adam bir mermiyi tutturmamak harbi çok saçma. Bayağı bazdı yani, öyle böyle değil. Normal bir şekilde değerlendirsen buraya 10 üzeri 6 falan veririm buraya. O kadar ki adamsın, adam dümdüz duruyor bir de böyle çok hareketli falan da değil. Sağa sola koşayım falan da yok. Dümdüz duruyor klas gibi. Adamlar mermi sıkıyor, bir tane bile tutturamıyorlar. İlginç bir sahne. 10 üzeri 6 dedim buraya. Bir sonraki ölüm sahnesi. Burada da Memati ölümü göze alıp polislerden kaçmak için öndeki polisin silahını alıyor. Diğer polisin kafasına doğrultuyor. Ben sıkarsam hepimiz ölürüz. Burada Memati boş blöf atıyor. Diyor ki yani ben sıkarsam hepimiz ölürüz. O yüzden beni bırakın. Bu arada şöyle bir şey var. Adam emniyeti açmıyor. Normalde polisler emniyeti kapalı tutar silahı. Oradan direkt normalde sıkmaları gerekiyor aslında ama olur o kadar. Silahın emniyeti açık değildir belki bu polis abimizde. Tam silah görmedim çünkü bilemem. Ama normalde polisler silahı emniyeti kapalı tutar. Yani öyle eğitim alırlar. Buraya 10 üzeri 4 dedim. Çünkü bence boş blöf atıyor. O silahın emniyeti net kapalıdır yani. Yanındaki polisin tak diye vurması lazım. 2 tane polis var orada. Çok ilginç bir sahne. Ve son ölüme yaklaşma sahnesi 95. bölümden. Şimdi sahneyi anlatayım size. Kılıç Nizamettin tarafından öldürülüyor. Nizamettin kılıcı yok ediyor. Sonrasında çıkarken Abdüley ile Memati buraya operasyon yapıyor. Hatta Abdüley yakalanıyor burada. Memati kaçıyor. Ama çok uzaktan sıkıyorlar. Yani aşırı uzaktan sıktıkları için ben merminin tutacağını düşünmüyorum. Çünkü 91. bölümde o kadar uzaktan olmadığı halde tutmuyor. Burada hiç tutmaz. O yüzden 10 üzeri 3 dedim buraya. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu video diğerlerinden daha kısa oldu çünkü daha az sahne var. Memati öyle çok fazla ölüm tehlikesi yaşayan biri değil. Genelde ölüm tehlikesi yaşattıran biri. Yani Memati ölüm demek. Video beğendiyseniz like atmayı, video beğenmezseniz dislike basmayı, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bir de hype atın. Arkadaşlar hype çok önemli. O hype listesine girdiğinizde önerilmeniz inanılmaz artıyor. Yani ne kadar çok önerirsek o kadar çok izlenme olur. Ne kadar çok izlenirsek o kadar kaliteli içerik yapabilirim ben de. Çünkü şu an ekipman falan aşırı çöp, mikrofon falan aşırı çöp. O yüzden adam akıllı ses kalitesi falan yok. Neyse de sizi daha fazla tutmayayım. Görüşürüz, bay bay.